Merhabalar. Bu videoda delegasyon ve yetki devri üzerine konuşacağız. Delegasyon ve yetki devri nedir? Ne zaman yapılır? Niye yapalım yetki devri? Biz kontrol etsek olmuyor mu gibi soruları da birazcık cevaplamaya çalışacağız. Delegasyon aslında yöneticiliğin, İngilizce bir kavram delegasyon, Türkçe'de de yetki devri ve güçlendirme gibi çevrilebilir. Yöneticiliğin en temel yetkinliklerinden birisi veya kullandığı araçlardan birisi. Onun için ayrı bir videoyu da hak ediyordu. Bir önceki videoda iş hayatının karmaşıklığından bahsettik. Bu karmaşıklığın nasıl sadece böyle uzun vadeli planlar yapılarak yönetilemeyebileceğinden bahsettik. Yetkiyi ve liderliği şirket geneline yaymamız lazım demiştik. Şimdi bu yetkiyi ve liderliği şirket geneline nasıl yayacağız sorusunun cevabı aslında delegasyonla geliyor. Karmaşık sistemlerde, yani bir ülke yönetiminde de bir şirket yönetiminde de bütün kararları merkezi olarak almaya çalışmanın bazı sakıncaları var. Bazı faydaları da var, bazı sakıncaları da var. Şimdi bu sakıncalardan en büyüğü özellikle yerel noktalarda oluşan problemlerin hepsinin merkez tarafından bilinemiyor olması. Mesela çok fazla şubesi olan bir hazır giyim markasını yönettiğimizi düşünelim. Erzurum'da olan şubenin yaşadığı problemleri merkezde gözlemleyebiliyor olmamız neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla belli bir yetkinin, karar alma yetkisinin oradaki şubedeki çalışanlara devretmemiz lazım ki oradaki problemleri onlar çözebilsinler. Ben merkezden, İstanbul'dan veya Ankara'dan bunu görüp çözme olasılığım yok. Zaten bakarsak ülke yönetiminde de, ülke yönetimlerinde de, şirket yönetimlerinde de belli yetkiler yerel makamlara veya yerel şubelere, departmanlara devredilir. Şimdi bunun biyolojide de aslında bazı örnekleri var. Tabii bu bizdeki gibi, yani bilinçli hayvanlar aleminde insanlardaki olduğu gibi bilinçli bir davranışla olmuyor ama arı örneği vermek istiyorum. Çünkü arılar çok mucizevi canlılar. Şimdi arıların kovanlarının belli bir sıcaklıkta durması gerekiyormuş. Ben de biyolojist değilim ama bu örneği görünce çok ilgimi çekmişti. Ve bu kovanın belli bir sıcaklıkta olmasını merkezi olarak kontrol edecek merkezi bir zihin yok. Yani kraliçe arı emir verip de işte kovanın sol köşesini şu dereceden birazcık ısıtın, sağ köşesinde birazcık soğutun gibi bir şey yapmıyor. O bölgelerde bulunan arılar kendi hisleri vasıtasıyla, yani sensörleri vasıtasıyla diyelim, sıcaklığı algılıyorlar ve eğer kovanı soğutmaları gerekiyorsa kanatlarını çırparak, yani fanlama hareketiyle kovanı soğutuyorlar veyahut ısınması gerekiyorsa da bu sefer vücutlarını titreştirerek ısıtıyorlar. Böylece o yerel problemi yerel noktada bulunan arı kendisi çözüyor. Şimdi bunun bize söylediği şey şu: bu kovanın hayatta kalma becerisini yükseltiyor aslında. Çünkü o problemi biz merkezde anlayıp da çözene kadar, ona bir çözüm üretene kadar oradaki arı zaten aksiyonu almış oluyor. Bizim de beklediğimiz şirketlerde, özellikle büyük, orta ve büyük şirketlerde problemler oluştuğu yerlerde bu problemlerin çözülmesi, orada bu problemi çözecek yetkilerin de devredilmesini gerektiriyor. Tabii ki şimdi arının kanatlarının çırpmasına bir yetkilendirilmiş olması durum var. Bizim de çalışan olarak çalıştığımız bölgede, çalıştığımız departmanda yetkilendirilmiş kanatlarımızı çırpma yetkimiz olması lazım ki orada oluşan problemi çözebilelim. Dolayısıyla burada şimdi bir yetkiyi devretme, yani merkez otoritenin yetkiyi devretmesi gerekiyor kanatları çırpmak için. Aynı zamanda da kanat çırpma becerisini de vermesi gerekiyor çalışana. Yani bir yandan da güçlendirmesi gerekiyor. Onun için delegasyon dediğimiz şey sadece yetkiyi devrettim bitti gibi bir şey değil. Yetkiyi devrettim, aynı zamanda da o yetkiyle ne yapacağını da öğretmem gerekiyor. Yani geliştirmem de gerekiyor. Şimdi burada bolca şey problemi yaşanabiliyor. Yani yöneticilerde, ya ben yetkiyi devredersem acaba kontrolü kaybeder miyim endişesi ortaya çıkabiliyor. Çalışanlarda da bazen yetkiyi devralmama yaklaşımı ortaya çıkıyor. Şimdi benim daha önceden birlikte çalıştığım bir takım vardı. Takımın yöneticisi yetki devretmek istiyor. Bunu açıkça ifade ediyor. Ama çalışanlar bu yetkiyi devralmak istemiyorlardı. Ve 2 saatlik uzun bir tartışmanın sonucunda gelinen nokta şu oldu: ya biz bu yetkiyi devralmak istemiyoruz, sende dursun bu yetki. Kök sebebine baktığımızda neden böyle bir davranış ortaya çıktı?
Birkaç tane sebebi olabilir ama en önemli sebeplerinden birisi bunu yapacak yetkinlikte olduklarına inanmıyordu ekiptekiler. Yani o yetkiyi devralacak yetkinlikte olduklarına inanmıyorlardı ve yapabilecekleri bir hatanın büyük problemlere yol açacağını düşündükleri için o sırada o yetkiyi devralmak istemediler. Onun için delegasyonu muhakkak yetki devri ve yetkinlik gelişimi, yani ikisini bir arada değerlendirdiğimiz bir şey olarak almamız lazım. Yetki devri mesela şuna benziyor. Bir şirketin banka hesaplarının kontrolünü CFO'ya vermesi, şirket genel müdürünün veya muhasebe müdürüne vermesi, bu bir yetki devridir. Banka hesaplarını nasıl yöneteceğini bilmesi ise yetkinlik gelişimidir. Yani onun da öğretilmesi, bilinmesi gerekir. Şimdi bu ikisi arasında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yetkiyi devrettiğiniz zaman hesap verebilirliği de ortaya koymanız lazım. Çünkü banka hesaplarını kontrol eden kişinin bu banka hesaplarını doğru şekilde, etik şekilde kullandığı ile ilgili hesap verebiliyor olması lazım. Bir yandan da sorumluluğunun olması lazım. Yani faturaları doğru zamanda ödemeli, çekleri doğru zamanda ödemeli, maaşları doğru zamanda yatırmalı. Bir de böyle bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk da yetkinlikle alakalı. Yani yetki hesap verebilirlikle, sorumluluk yetkinlikle alakalı. Yapması gereken işleri yapabiliyor olmasıyla alakalı. Ana mesajı vermek gerekirse sahada, ilgili bölgede, ilgili departmanda, üretim hattında çözülmesi gereken problemleri, yapılması gereken işleri orada yapabilecek kadar yetkinin ve yetkinliğin devredilmesi gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Burada önemli olan, yani yöneticilerin kontrol kaybıyla olan endişeleri veya çalışanların da ben bunu yapabilir miyim acaba endişesiyle almamaları, bu yetkiyi ve sorumluluğu almamalarının çözümleri de var. Yetkiyi devretmek bütün her şeyi tamamıyla vermek ve unutmak demek olmak zorunda değil. Yani çalışanımızın yetkinlik seviyesine göre, diyelim ki çok deneyimli bir çalışanımız var. Biz ona bütün işi devredebiliriz ve onun sadece bize gelip bilgi vermesini isteyebiliriz. Ama daha yeni işe başlamış veya 1-2 yıldır bizimle çalışan bir çalışanımız var. İşi ona devredebiliriz ama belli aralıklarla gelip bize danışmasını, sormasını, bazı şeylerle ilgili kontrol noktaları oluşturmasını da isteyebiliriz. Dolayısıyla bu siyahla beyaz bir şey değil. Bütün yetkiyi verdim ve ondan sonra unuttum gibi bir şey de değil. İkisi arasında bir dengesini bulabileceğimiz, çalışanın yetkinlik ve beceri seviyesine göre ve bizim devretmek istediğimiz işin riskine göre delegasyon seviyesi değişebilir. Şimdi iki tane de bu işin tuzağı var. Bir tanesi mikro yönetim, yani çok yakından böyle kontrolcü bir yönetim tarzı daha kolay olabiliyor. Bu kontrolü kaybetmemek, bütün her şeyin içinde elim olsun isteyebiliyor yöneticiler ve bu gerçekten de sinir bozucu bir hali var. Ve delegasyonda önüne geçen bir yaklaşım bu mikro yönetim yaklaşımı. Genelde mikro yönetim yapan, çok her şeyi kontrol eden, bıncık bıncık her şeyine bakmaya çalışan yöneticilere sorduğumuzda şunu diyorlar. Ya ben eğer bırakırsam kontrolü, ya işler yanlış gidebilir. Büyük bir şey patlayabilir. Yanlış bir çözüm ortaya çıkabilir. Müşteri mağdur olabilir gibi böyle yorumları oluyor. Böyle davrandıkça yalnız kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüyor iş. Yani yöneticiler sağlamadıkça, o güveni tesis etmedikçe, o güven duymadıkça ekiplerine ve delegasyon yapmadıkça gerçekten de çalışanlar da bu sefer işe tüm benliklerini vermiyorlar. Tüm dikkatlerini vermiyorlar ve nihayetinde işler patlıyor. Yönetici de diyor ki ha bak ben söylemiştim, zaten patlayacak demiştim, patladı. Bu böyle içinden çıkılmaz bir tuzağa giriyoruz aslında. İkinci tuzak yine mikro yönetimle ilgili olan tuzak. Ya ben buna şimdi ayıracak vaktim yok. Zaten üst yönetim benden bir şey bekliyor veya müşteriler bir şey bekliyor. Şimdi ben delegasyonla, yetki devriyle onlara, çalışanlara yetkinlik kazandırmakla uğraşamam. Ben bu işi kendim yapayım gideyim yaklaşımı da çok oluyor. Fakat bu da içinden çıkılmaz bir döngüye sokuyor. Çünkü biz yetki vermedikçe, yetkinlik vermedikçe bütün işleri kendimiz yapmaya devam ediyoruz.
Ve çalışanlar ne devir alabiliyorlar, ne yetkinliklerini geliştirebiliyorlar. Bu arada da biz de bir darboğaz oluşturuyoruz. Çünkü bütün işleri yönetici olarak biz yapmaya çalışıyoruz ve tıkıyoruz aslında sistemi. Özellikle bu iki tuzağa da dikkat etmek lazım bir yönetici olarak diyeyim. Şimdi burada önemli bir soru. Eğer siz yöneticiyseniz bugün neyi devretmeye, ne delegasyon yapmaya hazırsınız? Eğer çalışansanız hangi yetkiyi devralmaya, hangi sorumluluğu devralmaya hazırsınız? Kendinizi bunu hazır hissediyorsunuz veyahut bunun uygun olacağını düşünüyorsunuz. Yorumlara bekliyorum efendim. Abone olmayı unutmayınız. Sevgiler, selamlar.